Ben Şevval. Pek çoğumuz gibi alarmla uyanmayı hiç sevmesem de bugünlerde taşıma sürecimiz beni buna mecbur bırakıyor. Bu kadar işin sonrasında çevreyi keşfetmeye çıkacak enerjiyi nereden bulduğumu ben de merak ediyorum. Benim yaşadığım yerden en büyük beklentim yakınlarımda yürüyüş yapabileceğim veya bisiklet sürebileceğim yeşillik bir alan olması. Haritadan yeni evimin birkaç sokak ötesinde bulduğum yol bana tam olarak şöyle hissettirdi. Her neyse, bu güzel hislerin ortalıkta uçuştuğu ana şimdilik ara veriyorum ve karşımdaki estetik ağacın fotoğrafını çekip taşıma sürecime geri dönüyoruz. Evet, her şey böyle başladı. Eşyalardan geriye kalan karton kutuları çöpe atmamıştık. Sanırım böyle günlerde hayat kurtarıcı olacağını tahmin etmişiz. Bu güzel evde tam 1 yıl geçirdik. O kadar çok anı biriktirdik ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ancak her ne kadar bu evde mutlu zamanlar geçirsek de bir gün taşınacağımızın bilincini hiç kaybetmedik ve evimize minimumda eşya aldık. Bu düşünceyle yaşamak taşımamızı çok kolay hale getirdi. İşimi kolaylaştıran bir şey daha yapmıştım. Ben zaten yazlık kışlık diye ayırmışım. O yüzden sadece kışlıkları koyuyorum. Bir de pijamalarımı. Ben ayırmamışım ya. Seninle de ayırma işlemini yapalım. Benim için taşınmak yenilik ve arınma demek. Açıkçası yeni bir eve taşınmayı seviyorum. Alışkanlık yapmasından korkmuyor da değilim. Her neyse. Ne kadar eşyalarımı yazlık ve kışlık olarak ayırsam da giymediğim birçok kıyafetim olduğunu fark ettim. Bu kadar fazla olduklarını ben de bilmiyordum. Tüm eşyalarımı valizime doldurmaya çalışsam da sığmayan eşyalar var. Sığmayan eşyaları da bir dahaki gelmemizde alacağım. Evde kolay eşyaları toplamakla işe başladım. İlk olarak evin ortasındaki sehpayı kaldırdım. Daha sonra sehpanın altındaki büyük halıyı rulo haline getirdim. Küçük eşyaları taşımak için de bir kutu ayarladım. Fişin görüntüsünü kapatmak için kullandığım duvar aksesuarını, masanın üstündeki çiçeği ve diğer küçük eşyaları kutuya sığdırmaya çalıştım. Son kez burada yıkadığım eşyaları da makineden alıp valizime koydum. İlk günden hemen hemen çoğu eşyamızı topladık. Geriye sadece taşınma şirketinin gelip büyük eşyaları taşıması kalmıştı. Tek hayal ettiğim evimize yerleşip artık tadını çıkarmaktı. Her neyse. Taşınma sabahı erkenden kalkıp kalan ufak tefek eşyaların da paketlemesini yaptık. Ben ise en sevdiğim manzaraya son kez baktım. Biz paketlemeleri yaparken taşıma şirketi geldi. Evimiz yavaş yavaş ilk günkü haline dönüyordu. Taşıma şirketindeki çalışanlar çok yavaş çalıştıkları için olaya el atmaya karar verdik ve büyük eşyaları da kendimiz söküp paketledik. O an bu durum canımızı bayağı sıkmıştı açıkçası. Wow demiştik, hatırlıyor musun ilk geldiğimizde? Evet, muhteşem bir manzara ve konuma sahipti. Bu evden vazgeçerken en çok bu bizi üzüyor gibi olmuştu ama yeni evimize geldiğimizde iyi ki taşınmışız dedik. Hoşçakal yolculuğumuzun ilk başlangıcı olan ev. Tamam, bu yoldan geçerken birazcık hüzünlenmiş olabilirim. Taşınma şirketinin ana yola çıkmak yerine sahilden gitmesi sanki son kez şu sahil havasını içinize çekin der gibiydi. Yeni evimize giderken yol kenarında gördüğüm yeşillikler beni neşelendirdi açıkçası. Burası da yeni evimiz. Umarım çabucak alışabilirim. Eşyalarımız tek tek gelirken biz de hepsinin paketlerini açıp yerleştirmeye başladık. Taşıma şirketinin biraz yavaş olması olaya el atmamıza neden olsa da bundan çok da şikayetçi değildik. Kırsalda yaşamak hayatımızın bir döneminde hep yapmak istediğimiz bir şeydi. Bunu erken gerçekleştirmek ise bizi oldukça mutlu ediyor. Şu anda evimize yerleşip kırsal yaşamın tadını çıkarmak en çok istediğimiz şey. Bakın, taşınmak gerçekten zor bir iş. Bu yüzden işleri günlere yaymaya karar verdik. Ama etrafta var olan eşyalar özellikle benim için stres kaynağıydı. Bazı odaları daha temizleyememiştik bile. O yüzden işe koyulup yerlerle savaşmaya kararlıydım. Öğlenden sonra dışarıya çıkıp etrafı size göstermeye kararlıydım. Önce pencereyi açıp havanın nasıl olduğuna baktım. Ve bir gördüm ki ben dışarıdayım. Sokak aralarında koştururkenki mutluluğumu zaten anlamışsınızdır.
Minik İspanyol köpeğe de selam verdikten sonra kendimi oldukça lavanta çiçeği kokan bir sokakta buldum. Evlerin dışındaki taşlar daha önce hiç görmediğim bir şeydi ama hoş durmuyor da değil. Biraz inceledikten sonra sokak aralarında dolaşmaya devam ettim. Sonra bir ev gördüm ve içimden dedim ki bu evde ne böcek olur be. Yola devam ederken eski evleri incelemekten kendimi ve yine kendimi ayıramıyordum. Birden duyduğum çan sesi beni yerimden hoplattı. Dibimde olduğunu bilmiyordum. Çok korktum. Tamam burada sadece renkler güzel olduğu için durdum. Nereye gideceğimi biliyordum. Buranın Ribas adlı şarabı meşhur olduğu için size onun tabelasını gösterdim. Taşındığımız ilk hafta İspanyol dostlarımız denetmişti. Tadı gerçekten muazzamdı. Burası gibi taşındığım bölgede keşfedilecek pek çok lokal işletme bulunuyor. Bunları hep birlikte keşfedeceğimiz için çok heyecanlıyım. Umarım bu videomda aramızdaki bağı daha da güçlendirecek anlar ve hisler sunabilmişimdir ve umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Geri dönüşleriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz beni gerçekten çok motive ediyor. Instagram hesabımı ve YouTube topluluğu da aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Son zamanlarda pek aktif kullanamadım. Hayat bazen planladıkların dışına çıkabiliyor. Benim için de şu son 2 hafta öyleydi. Bir sonraki videomda görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgiyle kalın.